Evet arkadaşlar, aracımızda meydana gelen fokurdama sesine çözümler aramaya başlamıştık. İlk çözümümüz de başarısız olduk. Şimdi bu ilk çözümü dinleyelim, sonra da yeni çözüm üzerinde tartışalım. Yedek su deposundaki fokurdama olayını bazı ustalar conta yakmış. Bu sebeple fokurdama var diyorlardı ama conta yaksaydı eğer yağın içine su karışacaktı. Dikkat ettiyseniz yağın içinde su birikintisi, su izlenimi de yok, köpürme de yok. Dolayısıyla contamızda bir problem olmadığı burada açıkça görülmekte. Şimdi aracımızı düz hale getirip yağ filtremizi de taktıktan sonra yağımızı artık motorumuza koyabiliriz. Antifriz özelliğini kaybetmiştir diyerek antifrizimizi de baştan sona değiştirmiştik. Evet, bekliyoruz. Evet, fokurdama sesi yine gelmeye başladı. Demek ki antifrizle bir ilişkisi yok. Başka bir problemin olduğu açık ortada, ama motor contasında da bir problem yok. Çünkü yağını değiştirirken içinde su kaçağı yoktu. Suyu değiştirirken de içinde yağ kaçağı yoktu. Evet arkadaşlar, yağını değiştirdim. Atık yağda su, köpük belirtisi yoktu. Conta da sağlamdı. Antifrizi değiştirdim. Yine fokurdama vardı. Araçta her şey normaldi. Hararet yapmıyor. Termostat zamanında, fan zamanında açıyor. Çekişte bir problem yoktu. Bunun üzerine ustamı telefonla aradım ve durumu anlattım. Bana kapağın değişmesi gerektiğini söyledi. Problem kapakta olsa diye düşündüm. Su atar, su eksiltir diye düşünerek kireç çözücü ile yıkayıp denemek istedim. Sanki olmuştu. 15-20 gün hiç fokurdama hissetmedim ya da aracı zorlamamıştım. Bu hisse kapılmadım. Bütün bunlardan sonra fokurdama yine vardı. Artık kapağı değiştirmem gerekiyordu. Evet arkadaşlar, şimdi özeti dinledikten sonra kapak değişimini ve testini gerçekleştireceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü problemimiz aracımızın genleşme tankındaki fokurdama sesi. Fokurdama sesinin sebebi de buradaki kapağın görevini yapıp da basıncı dengelememesi. Eğer bu kapağı değiştirmezsek ne gibi sıkıntılar çıkar? Zamanla hortumu basınçtan dolayı patlatabilir. Patladığında da suyu eksildiğinden dolayı aracımız hararet yapar. İnternetten aldığımız bu kapak 30 TL, ama kapağı değiştirmezseniz 1000-2000 liralık bir masrafa gidebilirsiniz. Yeni gelen kapağımızı açıyoruz. Rengi biraz farklı ama umarım aynı görevi görür. Eski kapağımızı açalım. Bunu yaparken lütfen motor soğuduktan sonra kapağı çıkartalım. Yoksa sıcak hava yüzümüze vurabilir. Aşağı yukarı sanırım aynı kapak. Siparişte verirken gerçi verdik ama yanlış gelme ihtimali de olabilirdi. Evet, yeni kapağımızı yerine takıyoruz. Yerine taktık ve 30 TL karşılığında 700-800 liralık, belki 1000 liralık masraftan kurtulmuş olduk. Kapağı test etmek için neredeyse 10 dakika çalıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Bunun yerine eve dönüşte hazır motor sıcakken testimizi gerçekleştirebiliriz. Evet arkadaşlar, motor suyu sıcaklığımız 108 dereceye geldi. Birazdan termostat açacak ve ısı düşmeye başlayacak. Bekliyoruz. Evet, açtı şu anda. Düşmesini bekleyeceğiz. Fan çalışmaya başladı.
girdi. Evet arkadaşlar, radyatör kapağını değiştirmiştik. Bakalım ses gelecek mi? Kaldırıyoruz. Şurayı yaklaştıracağız. Ben stop edeceğim motoru şimdi. Bekle. Evet, herhangi bir fokurdama sesi belirtisi dahi yok. Herhalde demek ki fokurdama olayı kapaktanmış. Kapağı değiştirdik ve olayı çözmüş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinize yarar.